Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün sonunda sizlerle beraber çok güzel bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Olağanüstü Savaşçılar. Peki bu olağanüstü savaşçılar nedir? Şöyle ki oyuna gerçekten ciddi miktarda paralar yatırıp ve bu yatırdığı paraların sonucunda çok güzel killere ve ölülere sahip hesaplarla ve bu hesapların sahipleriyle beraber röportajlar gerçekleştireceğiz. Bugünkü ilk konuğumuz ise TSN MF. MF yaklaşık 571 milyon gücündeydi. Şu anki puanı ise 528 milyon ve 9 milyar leş puanı var. Hemen killlerine baktığımızda ise 288 milyon T5 kill görüyoruz. Ayrıca yanında 362 milyonu T4 killi var. Ölülerine baktığımızda ise neredeyse 100 milyon ölüsü var. Evet dostlar, bu seride sizlerle beraber hazırlamış olduğumuz soruları, yani yaklaşık 10 tane soru hazırladık. TCN XXXMF XXX ile paylaştık. Güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajın gerçekleşmesine yardımcı olan Mustafa CK'da tam olarak MF'in yanında duruyor bu arada. Yavaştan başlayalım. Sorularımızı Didar iletecek. Ben MF'in vermiş olduğu cevapları size aktaracağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Başlayalım. Evet, öncelikle ona hoş geldin dedik ve bu röportajı kabul ettiği için teşekkür ettik ve ona umarız hani bu röportajdan keyif alırsın dedik. O da dedi ki geç cevap için üzgünüm, uçaktaydım ama burada olmaktan mutluyum kardeşim dedi. Biz de cevap olarak hiç problem değil kardeşim, hani bro, çok teşekkür ederiz dedik. Sana biz soruları göndereceğiz. Yeterince zamanın var, hani üzerine bir baskı hissetme, cevaplarını bekleyeceğiz dedik ve bundan sonra da sorularımızı yolladık. İlk sorumuz, oyuna nasıl başladın? Herkesin bir hikayesi var ve biz senin hikayeni merak ediyoruz şeklindeydi. Ondan gelen cevap ise Ramazan'da sıkılmıştım. Sonra YouTube'da bir reklam gördüm. Yeni bir şeyler denemeye karar verdim. Bu oyunun kapsamlı ve teknik bir oyun olduğunu az da olsa biliyordum. Bu hoşuma gitti ve hala bu yüzden oynamaya devam ediyorum şeklinde oldu. Evet, genelde bu YouTube videolarıyla oyuna başlayanlar çok fazla ve MF de o şekilde görüp başlamış. İkinci sorumuz ise neredeyse 100M ölüye ulaştın. Bu konuda ne hissediyorsun? Herhangi bir pişmanlığın var mı dedik. Orduların ölmesi gerekir. 100 milyon ölünün olması güzel bir sayı. Umuyorum ki Lilith ölülerimizin hangi birim olduğunu gösterir. İlerleyen günler için böyle bir temennide bulunuyor. Burada kastettiği şey de işte T1 asker mi, T5 asker mi ve hangisinden ne kadar öldürülmüş. Bunun gösterilmesini istediğini söylüyor bize. Evet, yani neredeyse bir balina hesabı kadar ölüsü var. 98, hatta 100 milyon ölüsü var. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Yani çok fazla bir askerden bahsediyoruz. Evet. Yani o askerin hani yarısı ölmese şu anda puanı çok daha başka yerlerde olacak. Evet. Üçüncü sorumuz. Devam edelim. Herkesin merak ettiği soru ise hiç max olmayan bir komutanın var mı ve açık alan savaşlarında sence en iyi komutanlar hangileri? Onun verdiği cevap ise hala Wu Zetian ve Mulan'ı maxlamadım. Sevdiğim ikililer ise Charles Martel Herald, Saladin William, Attila Takeda, Nebukadnezar ve Tomris ikilisinden bize cevap verdi. Bu ikililer zaten oyunda free to play de olsanız, hani oyuna para harcıyor olsanız da oyunda çok güzel sonuçlar alabileceğiniz ikililer. Belki Tomris Nebu ikilisi biraz daha kırılgan olacaktır ama diğer ikililere baktığımızda yeterince tank ve yeterince hasarı olan ikililer. Hani bir Spender'ın da bunları seviyor olması aslında çok büyük etkilerinin olduğunun bir kanıtı ve bu komutanları biz boşuna övmediğimizi de gösteriyor yani aslına bakarsanız. Ki hani para harcadığında belirli bir oranın üzerinde de fark yaratıyor ki hani bunları söylüyor, diğer komutanlara göre ön plana çıktığını görmüş, alanda deneyimlemiş. Dördüncü sorumuzla ise şu şekilde başladık. Türkiye'de bizim bir deyimimiz vardır. Zenginlerin parası fakirlerin çenesini yorar şeklinde bir deyimimiz var dedik ve insanlar senin oyuna ne kadar para harcadığını çok merak ediyor. Eğer özel değilse bunu bizimle paylaşır mısın? Ve bu konu hakkında ne hissediyorsun? Ayrıca eşin bu konu hakkında ne hissediyor dedi. Onun da verdiği cevapsa tam olarak ne kadar harcadığımı bilmiyorum ama eminim ki neredeyse 1 milyon dolar şeklinde cevap verdi. Bilmekten korktuğunu söyledi.
eşim free to play olduğumu düşünüyor şeklinde cevap verdi. Daha önce oyunda başka bir balinayla yapılan röportajda şunu görmüştük. Orada hani eşim oyuna ne kadar para harcadığımı bilmiyor. Oyuna devam etmem eşimin oyuna ne kadar para harcadığımı keşfetmesine kadar sürecek şeklinde bir cevap Evet. vermişti. Hani Evet. benzer bir durum var aslında ortada. MF'in de yine eşi oyuna bu kadar para harcadığını bilmiyor. Muhtemelen biliyor olsaydı MF ilişkisini sürdürebilmek için oyunu bırakması gerekecektir diye düşünüyorum. Evet. 5. sorumuzla devam edelim. 5. sorumuzda ise oyunda herhangi bir pişmanlığın var mı? Örneğin Sharman'ı fullemek gibi. Onun verdiği cevapsa ilk maxladığım komutan Kleopatra'ydı. Sadece bunu burada bırakıyorum. Hani bunu buraya bırakıyorum. Yani sadece bunu paylaşacağından bahsetti. Hani devamını getirmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir cevap verdi. Yani hepimizin olduğu gibi Evet. tabii ki onun da pişmanlıkları var. Ya oyunun başında zaten oyunu bilmeden yaptığımız çok şey var. Bu Evet. para harcayan biri insan için çok etkileyici olmayabiliyor yani. Uzun vadede onu daha fazla para harcayarak kapatabiliyor. Bizim için biraz daha kritik öneme sahip Evet. olabiliyor. Ama yine de onu da rahatsız eden şeyler var. Yani Kleopatra'yı fulllemiş olmak mesela rahatsızdı ve belki daha fazla rahatsız olduğu şeyler de var ama sadece bunu bizimle paylaştı. 6. sorumuzla devam edelim. 6. sorumuzda seni oyuna tutan nedir? Hani motivasyonun nedir ve hedefin nedir diye sorduk. Oyunda tanıştığım insanlar diye cevap verdi. Oyunda tutan şeyin o olduğunu söyledi ve güncellemelerin, yeni şeylerin onu etkilediğinden ve bunu denemek onu oyunda tutuyormuş. O şekilde cevap verdi. Yenilikler hani bir şekilde zaten hepimizi oyunda Evet. tutuyor aslında. Oyun bir şekilde hiçbir değişiklik yapmayacağı noktaya geldiğinde bir yerden sonra hepimiz sıkılmaya başlıyoruz ve tek düzeleşiyor. Tek düzeleşmemesi ve oyunda tanıştığı insanların da güzel insanlar olması oyuna onu bağlıyormuş. Bu şekilde cevap verdi. Evet. 7. sorumuzla cevap edelim. 7. sorumuzda en çok keyif aldığın KVK hangisiydi? Bundan biraz bahsedebilir misin diye sorduk. Dürüst olmak gerekirse 1. KVK en çok keyif aldığımdı şeklinde cevap verdi. Deliler gibi savaştığında kimsenin unutmayacağı bir isminiz oluyor şeklinde cevap Evet. verdi bize. Hani 1. KVK balinaların belki de oyunda en fazla etki gösterebildiği KVK oluyor dostlar. Çünkü Evet. hani oyuna o dönemde para harcayan bir hesap karşısındaki herkesi yenebilecek kadar para harcamaya devam edebiliyor KVK'larda. Ve bunu hani limitlerini zorlayarak sürdürebildiği sürece 1. KVK'yı da kazandırıyor size. Evet, muhtemelen T5'i açıktı zaten T5, 1. KVK'da. Evet. Yani T5'i açıktı, mümkün olan bütün komutanları Evet. fulldü ve alanda hani sınırsız askerle istediği gibi fark yaratabiliyordu. Bu nedenle de zaten ilk KVK'da yarattığı bu etkiyle beraber o tanınan bir oyuncu haline geldi. Bu durumdan da memnun. Yani ününü buna borçlu olduğunu da bir yandan düşünüyor açıkçası bu savaşçılığına. 8. sorumuzla devam edelim. 8. sorumuz Mustafa'dan geldi. Burada gördüğünüz Mustafa CK'dan geldi. Neden 1029'u seçtin? Hani 1369 ve 1561 gibi Imperium Kingdom'lar varken neden 1029'u seçtin şeklindeydi. Bu arada bu soru geldiğinde yani daha doğrusu bu soruları hepimiz beraber bir şekilde hazırladık canlı yayındaki insanlarla. Biz biraz daha güncelledik tabii ki ama bu soru geldiğinde MF şu anda olduğu krallıkta değildi. 1029'daydı Mustafa ile beraber. Şu anda farklı bir krallıktalar. Ama biz yine de hani bu soruyu sorduk ve cevabını aldığımız için videoyu geç çekiyor olduğumuz için böyle yansımış oluyor videoya. Kusurumuza bakmayın. Gelen cevaptan hemen bahsedelim. Düşük güçteki bir krallıkta yönetmek kolay olduğunu ve dramasız olduğunu söylüyor. Evet. Bu nedenle hani oyunda biraz daha chill ve relax Evet, bir zaman evet. geçirme deneyimi istediği için bunu tercih ettiğini bize söylemiş oluyor. 9. sorumuzla devam edelim. 9. sorumuz hemen gelsin. 9. sorumuza dedik ki free to play oyuncular çoğunlukla hani Lilith hakkında şikayet ederler. Senin bu oyunla ilgili herhangi bir şikayetin var mı? Ve eğer elinde olsaydı oyunda neyi değiştirirdin dedik. O da bize doğrulamayı değiştirmek istediğini söylüyor ve hep yanlış zamanlarda geldiği Evet. için bunu değiştirmek istediğini söylüyor. Gerçekten savaş anında hani kıtalarınızla hareket ederken çok saçma sapan anlarda bir şekilde kendinizi doğrulamanın içerisinde buluyorsunuz ve şöyle düşünün. Hani 5 kıta çıkan bir oyuncu olduğunu düşünün ki yeni KVK teknolojisiyle 7 kıta bile Evet, çıkabilecek pozisyonda kendisi. Hani 7 kıtanızla bir yere saldırdığınız anda doğrulamanın hani çok kısa süreli bir şekilde gelmesi ve Yanıp sönmesi hani orada. orada yanıp sönüyor olması rahatsız edici veya işte hani 1 dakikalık 1 saniyelik doğrulamalar da gelebiliyor. Hani ordunuzun kontrolünü
hani elinizden aldığı için 7 kıtanın kontrolünü kaybetmek daha Of. acı verici bir şey. Hastane. Çünkü karşınızda hani bir krallık dolusu insanın arasına girdiğiniz anda bunu yaşamanız onun için biraz daha can sıkıcı oluyordur. Bize göre hele hele daha da can sıkıcı Evet. oluyordur diye düşünüyorum. 10. sorumuzla devam edelim. 10. sorumuzda ona dedik ki bu oyunda en çok neyi sevip beğeniyorsun ve seni seven insanlar için söylemek istediğin bir şeyler var mı dedik. O da oyunda en çok insanları seviyorum ve savaşırken beraber harcadığımız zamanı seviyorum. Beni sevenler için şunu diyebilirim. Ben de hepinizi seviyorum. Umarım sizi eğlendirmeye devam edebilirim şeklinde cevap verdi. Evet. Röportajın devamına bakalım. Bir de soruları verdiği cevapları da göstereceğiz bu arada. Evet. Gece olsun diye inçik yapmadık. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hani bazı insanlar işte parası olunca biraz daha kötü davranır ya, hani böyle burnu kalkık deriz. Ama Evet, bir MF, ego. evet, ego deriz ama MF kesinlikle harika bir kişiliğe sahip. Çok mütevazi bir insan. Hani Çok nazik bir insan. çok nazik bir insan. Hani her defasında hani geç cevap verdiği için hep özür diledi. Hani sorry brother. Hani iş gezisinde olduğundan bahsetti. Bunun için gerçekten ben çok mutlu oldum. Hani bu şekilde bir savaşçıya sahip olmak eminim ki kendi birliğinde insanlara da harika hissettiriyordur. Hani insanlar da keyif alıyorlardır. Ya gerçekten çok naif bir insan, çok düşünceli bir insan. Bu anlamda ona binlerce kez teşekkür ederiz. Buradan soruları da gösterdikten sonra zaten video kapanışında ona da hani kaç söylemek istediğimiz şeyler var açıkçası. Şöyle sonucu bir gösterelim. Biz Evet. neler demişiz, neler bitmiş. Ekipmanlar istedik sizin için. Ekipmanları da göstereceğiz. Hangi ekipman yapmış, neleri var hesabında onları da göstereceğiz. Şöyle bir gösterelim önce Yalnız ekipmanlarımızı. ondan önce ben bir SS'ine dikkat çekmek istiyorum. 14 milyon gıdası, 14 milyar gıda, neredeyse Evet. 6 milyar odun, 8 milyar taş, 19 19 milyar milyar da altını mevcut ve ve 16 16 milyon elması mevcut hesabında ve bu bize gönderdiği tarihte Evet. 405 milyon gücüne kadar düşmüştü. KVK'daydı. Evet. Hatta bir ara biraz daha düştü, yani 390'lara 380'lere kadar falan gerilemişti. Sonrasında yine gücünü toparladı. Savaşta yeniden düşecek, çıkacak, o ilerleyecek zaten. Ekipmanlarından devam edelim. Şöyle bir baktığımızda 25 atak veren, Evet. 20 atak veren kılıçlar yapılmış. Ondan sonra işte Ramses'e savunma veren yapılmış. Ramses oku yapılmış. Bir şekilde Özellikle kritikli ekipmanları da fazlasıyla mevcut. setleri falan fulllemiş yani belli ki. Harika ekipmanları var. Şöyle biz biraz daha inceleyelim. Piyadede de 2 tane atak ekipmanını yapmış bu arada. Aynı zamanda savunma başlıkları yine kritikli. Bu sağlık veriyordu diye hatırlıyorum. Sağlık göğüslüydü diye hatırlıyorum. Zaten Yok, sağlık değil. Atak. Hı. Atak piyade göğüslüğü o. Hı hı. Atak göğüslüğü. Yani zaten setlerin çoğunu yapmış şu anda. Yani yapabildiği her şeyi yapmış gibi duruyor. Şöyle bir bakalım tekrardan. Okçu içinde fazlasıyla ekipman yapmış. Nebukadnezar'ı zaten komple giyinik görünüyor. Atilla'sı içinde yine yapabildiği her şeyi yapmış. Navar'ın eldivenini takmış, o da sağlık veren. Şöyle tekrardan devam edelim. 4. sayfadayız. Takılarına ulaşmış bulunmaktayız. Yani gerçekten çok tehlikeli bir hesap. Ve hani şöyle bir baktığımızda kolyeden hani belki de bu ekipmanlar gelmeden önce bunları temin Büyük etti de ihtimalle. yaptı. Yani hani Olabilir, barbar kamplarından. yani gerçekten bayağı emek harcanmış bir hesap var. Paranın yanında gerçekten çok büyük emek de harcanmış gibi duruyor. Şöyle bir baktığımızda artık ekipmanların da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bunu zaten VIP'den satın Evet. alınabiliyor. Fazlasıyla iyi bir hesap. Yani gerçekten güçlü bir hesap. Oyunda da yaptıklarıyla bunu zaten kanıtlıyor. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu röportajda bize destek olan, canlı yayında soruları yollayan insanlara da çok teşekkür ederiz. Röportajı bize ayarlamada yardımcı olan Mustafa'ya da defalarca kez teşekkür ederiz. Onun dışında sorularımızın İngilizceye net bir şekilde çevrilmesi için bize yardımcı olan, 429'dan yine Leadership'ten yer alan Emin'e teşekkür ediyoruz. In the Brave. Destek olan bize Kaan, bir şekilde yine destek olan Hüseyin ve başka ismini şu an hatırlamadığımız birileri varsa onlara da çok çok teşekkürler efendim. Şöyle tekrardan bir MF'yi gösterelim. MF buraları izliyor mu bilmiyorum ama
Yesen MF. Thank you so much bro. Ve şu şekilde de devam edebiliriz. Eğer o da buraları izliyorsa birazcık İngilizce kulaklarınızı tırmalayabilir ama lütfen kusura bakmayın. MF, thank you so much. Really you are amazing person and incredible warrior. Thank you so much for this interview. We hope we will see you in the field and wars. Thank you so much again and enjoy your game. Sevgili dostlar, böyle bir seriye başladık. Siz de bir sonraki bölümde hangi oyunun büyük savaşçıları olmasını isterseniz onları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Buraya kadar izleyen tüm dostlarımıza teşekkürler. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp aynı zamanda hala kanala abone değilseniz abone olup çanı açarak bize destek olabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.